Merhabalar, bu haftaki kent turumuzu Güneş'in sofrasında enerji kooperatiflerin arasında yapıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Sevgili Ada Bayraktar'la beraber bu hafta Güneş'in sofrasından sesleniyoruz size. Çünkü Mersin'deyiz ve Mersin Türkiye'nin güneşli gün sayısı en yüksek olan illerinden biri. 300 günün üzerinde güneşli gün oluyor. Gördüğünüz gibi, kaşları çatmamdan anladığınız gibi yine ocağın ortasında güneşli bir kent ve bu güneşin enerji boyutunu konuşacağız. Mersin'e geldiyseniz bu çirkinliği görmüşsünüzdür. Mersin'e tepeden baktıysanız bütün Mersin damları işte böyle güneş panelleriyle doludur ama en ekolojik, en çevreci sıcak su elde etme yolu muhtemelen bu ve işte 10 ay, 11 ay sıcak suyu bu paneller sayesinde alabiliyorsunuz. Ne yazık ki Mersin'in güneşten istifade etme imkanı bundan ibaret. Bunu gündemimize almamızın sebebi aslında çok talihsiz bir gelişmeydi. Geçen hafta haberlerde gözünüze çarpmıştır belki. İzmir'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Roman ailelerin elektriği kesildi, sayaçları söküldü. Çünkü uzun zamandır elektrik faturalarını yatıramadıklarını öğrendik. Buna yönelik olarak tepkilerden sonra geri adım atıldı ve elektrik saatleri tekrar takıldı. Bununla ilgili zaten pandeminin en başlarında çok sevgili Elmas Arus'la da konuşmuştuk. Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin bu yöndeki çabaları malumunuzdur herhalde. Bu pandemi döneminin en büyük mağdurlarından biri Roman kesimi. Zaten çok büyük yoksulluk içinde, çok büyük sorunlar içinde boğuşurken bir de o pandemi koşulları ki onların çok daha aktif olduğu mesleklerinin de yapmanın imkanı kalmayınca zaten vahim yaşama şartları bu pandemi koşullarında daha da fena oldu. Sevgili Elmas olayla ilgili olarak demek ki bıçak kemiğe dayandı olarak özetledi. Gerçekten romanların böylesine bir infialine çok fazla şahit olmayız. Onlar bile artık isyan etmekten başka çare bulamadıkları bir noktadayız. Benzer bir talihsiz gelişme de Mersin'de oldu. Akdeniz Belediyesi'nin Adanalı Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan yaklaşık 600 Suriyeli mülteci ailenin elektrikleri kesildi ve tutanak tutuldu. Orada kaçak elektrik kullandıklarına dair. Rıdvan Turan, HDP Mersin Milletvekili bu konuda bir soru önergesi vererek aslında onlar abone olmaya da hazırlar ama resmi belgeleri olmadığı için bunun imkanının olmadığını paylaştı mecliste verdiği soru önergesiyle. Dolayısıyla en yoksul, en dezavantajlı, en kırılgan grupların bu pandemi sırasında artan yoksullukları bir de böyle elektrik kesintileriyle birlikte anılır oldu. Bunu sadece bir imkandan mahrumiyet gibi düşünmemek gerekiyor. Elektrik enerjisi artık bir hak. Çünkü sadece işte televizyon izlemek için, sadece lamba yakmak için tabii bunların da önemli olduğunda herhalde hemfikirizdir. Ama bunların ötesinde eğitim hakkı düşünsenize yani artık okullar kapalı. O çocukların eğitim alması için elektriğe ihtiyaçları var, internete ihtiyaçları var. Sağlık hakkı, belli ısınma imkanlarına sahip olmaları gerekiyor. Bunların hepsi elektriğe bağımlı. Özellikle Mersin gibi yerde klima ile elektrik sobasıyla ısınmaya çalıştığımız bir coğrafyada bunlar çok daha önem taşıyorlar. Dolayısıyla bu sadece bir aydınlanma, bir rahatlık değil, en temel insan haklarına erişimde zaruri bir imkan bu. O yüzden de ne yapalım onlar da mum ışığında otursun demekle çözülebilecek bir sorun değil bu. Eğitim hakkının, sağlık hakkından istifade etmenin bir zorunlu değişkeni elektrik. Bu konuda enerji artık bir demokrasi konusu dolayısıyla enerji demokrasisi diye bir kavramdan bahsediyoruz. Çünkü artık elektriğe, enerjiye erişim bir sosyal adalet konusu. Evrensel erişimin sağlanması, güvence altına alınması kaçınılmaz bir hak. Aynı zamanda bu demokrasinin içinde herhangi bir enerji değil, sürdürülebilir enerjilere erişimin çok önemli olduğunu
vurguluyoruz enerji demokrasisi kavramının altında. Ve bu enerjinin erişimden öte nasıl eriştiğimiz, yani bunun bir ticari metaya dönüşmesi ve bir takım çok uluslu şirketlerin bunu bir rant aracı gibi görmesine de bir itiraz var enerji demokrasisi kavramında. Dolayısıyla enerji üretim ve dağıtım hatlarının kamusal ve toplumsal mülkiyete tabi olması, bu sayede de yurttaşların söz sahibi olabildiği, katılabildiği kararlar eşliğinde sunulması bir zaruret enerji demokrasisinden baktığımızda ve son olarak da herhangi bir enerji değil, bu yeşil enerji, yeşil yatırım olması ve bununla birlikte bir takım istihdam imkanlarının, adil ücret imkanlarının yaratılması da enerji demokrasisinin önemli bileşenleri. Enerji demokrasisinin nasıl mümkün olabileceği başka bir enerji olgusuna getiriyor bizi. Topluluk enerjisi. Avrupa Birliği'nin bu yönde bir raporu var. Onun linkini paylaşıyorum sizlerle. Aşağıdan erişebilirsiniz. Ve bu topluluk enerjisi, enerjinin üretimi ve dağıtımında vatandaşların katılmasını, enerji üretim ve dağıtım mekanizmalarında, sisteminde yurttaşların söz sahibi olmasını hedefleyen bütün Avrupa genelinde bir temiz enerji paketi yayınlandı ve bütün politikaların bu topluluk enerjisine, biraz önce enerji demokrasisinde saydığım değişkenler ışığında bir topluluk enerjisine uyması gerektiği, buna dönüştürülmesi gerektiğine dair bir tartışma, bir politik vizyon var. Bunun da en önemli araçlarından biri RESCOP. Yine Avrupa Birliği'nin kurduğu Avrupa'daki enerji kooperatiflerinin federasyonu bu. Yaklaşık 1500 Avrupa'da enerji kooperatifi üye, 1 milyondan fazla yurttaşın ortak olduğu, faydalandığı bir enerji imkanından bahsediyoruz. Ve bu RESCOP'un, yani enerji demokrasisi için topluluk enerjisine geçişte kooperatiflerin oynadığı rolü, birkaç önemli çıktısı var, hedefi var. Birincisi, demin de söyledim, daha önceki yayınlarda da başka bağlamlarda ele aldık. Döngüsel ekonomi, yerel ekonomiyi destekleyen bir faktör. Yani küresel, ulus ötesi bir takım yabancı firmaların bunu bir rant olarak görmesi, bir kar kapısı olarak görmesine bir itiraz barındırıyor. Yenilenebilir enerji politikaları bu sayede hayata geçirilebiliyor. Bunlar çok büyük yatırımlar malumunuz. Öyle herkesin altından kalkabileceği değil. O yüzden zaten bu kadar ulus ötesi firmalar bu alanda böylesine egemen pozisyondalar. Bunu engellemek için bireysel küçük yatırımların bir havuzda toplanarak bu pahalı sistemlerin kurulması hedefleniyor. Aynı zamanda kooperatif mantığı buradan elde edilen gelirin hem bir yandan başka kamusal, toplumsal konulara kanalize edilmesi imkanı yaratıyor. Dolayısıyla bir enerji kooperatifi başka kooperatiflere, başka kamusal sorunlara da müdahil olabiliyor. Ve yine aynı yatırım, aynı gelir imkanı daha enerji verimliliğine yönelik, daha verimli enerji imkanları yaratmak için izolasyon, işte yalıtım gibi yatırımlarında mümkün olmasını sağlıyor. Bunun çok fazla örneği var. Dediğim gibi RESCOP'a üye 1500'den fazla enerji kooperatifinden bahsediyoruz. Özellikle Almanya'da mesela enerji kaynaklarının yarıdan fazlası biliyorsunuz artık sürdürülebilir, yenilenebilir enerjiyle mümkün olabiliyor. Dolayısıyla örnek vermeye kalksak birkaç program yapmamız gerekir. Ama ben sadece bir örneği paylaşmak istiyorum. Ukrayna'da Slavutich kentinin enerji kooperatifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bilmiyordum. Kenti de duymamıştım. Çernobil mağduru insanların yerleşmesi için sıfırdan yapılmış bir kentten bahsediyoruz. Çernobil nükleer felaketinden doğduğu için de enerjiye yönelik bir hassasiyetleri olması şaşırtıcı değil. Burada bir enerji kooperatifi kuruluyor ve çatılarda paneller sayesinde yaklaşık 200 kilowattlık bir kapasiteye denk gelebilecek güneş enerjisi santrali kuruluyor ve bu yaklaşık 5000 metrekareye tekabül eden bir çatı alanından bahsediyoruz ve burada 135.000 euro harcanmış. Bu kooperatif mantığıyla örgütlendiği için bir gelir imkanı da var. 140 euroluk yatırıma karşı 1000 euroluk bir kaynak elde edilmesi bekleniyor 2030'a kadar. Tabii çatılar, 5000 metrekarelik çatıyı bulmak zor olabilir. Bunun başka teknolojik imkanları da, yani hem
bu güneş enerjisinin panelleri depolamasındaki teknolojik gelişmeler bunu ucuz ve basitleştiriyor. Aynı zamanda güneş panellerinin kurulabileceği sahalar da genişliyor. Örneğin Georgia'dan, Amerika'dan bir örnek vereyim. Güneş yolu tesis edilmiş durumda. Bu güneş bildiğiniz karayolu, görselde de gördüğünüz gibi belediye binasının önünde elektrikli araçların şarj edebilmesi için bir imkan tanınmış. 1300 kWh bir enerji, yıllık 1300 kWh'lik bir enerji üretilebiliyor yol üzerinde. Bunun otobanlarda aradaki viyadüklere konulmuşları da var. Tepelerde olanları da var ama hiçbir yer kaybetmeden, yani zaten yol olan kısmın güneş enerjisi yaratma imkanının mümkün olduğunu görüyoruz Georgia'da. Bir başkası Hollanda'dan Güneş Gölü kurulmuş. Utrecht'te yıllık 4 milyon kWh'lik enerji kapasitesine sahip ve 1400 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir alandan bahsediyoruz. Gölün üzerinde güneş panellerinden oluşmuş bir ada bu. Gölün %14'ünü kaplıyor sadece ve gölün diğer yanında, yani yerleşimin olduğu sahilde değil, karşı tarafta olduğu için oranın estetiğini de çok bozmadığını öğreniyoruz. Harijinski Gölü'nün tepesinde, Utrecht'te, bu bilgiyi de unutmadan vermiş olayım. Yollar, çatılar, göller, bunların hiçbiri yoksa bir takım büyük işletmeler güneş enerjisine ayırabiliyor çatılarını. İşte güneş birası diyelim, Stella Artois birası Belçika'da meşhurdur. Bu bira fabrikası çatısını güneş enerji panellerine tahsis etmiş. 3800 metrekareden bahsediyoruz. Yılda 576 bin kWh'lik bir enerji, yeşil enerji üretimini mümkün kılacak 2117 tane panel bu. Ve bunun sayıları da verilmiş. Yani burada üretilen enerjiyle 8 milyon küçük bira imal edilebilecekmiş ya da civardaki 150 aile bundan elektrik ihtiyacını götürebilecekmiş. Çevre sakinleri de, önemli olan nokta bu. Türkiye açısından bence en ilham verici tarafı bu. Çevre sakinleri de bu panellerin, bu güneş enerji santralinin kurulumunda 250 Euro'dan başlayarak hisse alabilmişler. Dolayısıyla gölünüz olmayabilir, büyük bir çatınız olmayabilir, yollarda enerji üretme imkanınız olmayabilir ama böylesine bir işletme, ticari işletme hem kendi ihtiyacını gidermek hem de çevreye enerji verebilmek için, yeşil enerji sağlayabilmek için halkın katılımına imkan tanımış. Bu şu açıdan önemli. Türkiye'de enerji kooperatifleri bir dönem çok gündemdeydi. Önceki seçim döneminde de belediye başkanlarının vaatleri arasında sıklıkla duyduk bunları. Fakat ne olduysa bu imkan kalmadı. Çünkü 2013'ten itibaren aslında bu bir tartışma. 2013'te çıkarılan lisanssız enerji üretim yönetmeliği sayesinde mümkün hale gelmişti. Yani siz kendiniz bu tür güneş panelleri imkanıyla hem enerjinizi, kendi ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi üretebiliyordunuz hem de fazlasını interkonekte sisteme verip satabiliyordunuz. Dolayısıyla gelir de elde edebiliyordunuz. Bütün 2016'da enerji üretim imkanı kooperatifler eliyle de yapılması mümkün kılındı. 2016'dan sonra çok hızlı bir ivme kazandı bu. Fakat ne olduysa 2019'da bir yönetmelik değişikliğiyle Mayıs 2019'da bütün bu kazanımlar bir anda yok oldu. Artık eğer siz böyle üretiminizin fazlasını satamıyorsunuz, kooperatif kurmanın bir avantajı, bir teşviki kalmadı. Dolayısıyla kooperatifleşmenin önünde bir engel yaratılmış oldu. Bundan sonra işte o topluluk enerjisi dediğimiz, enerji demokrasisi dediğimiz enerji üretim biçimini, yöntemini Türkiye'ye getirmenin çok fazla imkanı kalmadı ne yazık ki. Belediyelerde de var bunun bir takım uygulamaları. Çok büyük yatırım, onun için o ihaleye çıkmak, bunun fonunu bulmak, onun iznini almak kolay değil. Birkaç tane örnek var. Türkiye'nin ilk belediye eliyle yapılmış enerji santralinin Bayburt'ta olduğu bilgisini paylaşmak isterim size. 4,5 megawattlık potansiyele sahip bir güneş tarlası kurdu Bayburt. Bu
o Bayburt nüfusunun %10'unu 2250 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim kapasitesi. Yaklaşık 15 milyon liraya mal olmuş Bayburt'ta. Onun haricinde daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Muğla'nın bir takım yatırımları var. Kendi hizmet binasını, ilçe otogarlarını ve büyükşehir otogarını farklı büyüklüklerde güneş enerjisi santrali kurmuş durumda. Ama onun haricinde şu anda benim görebildiğim kadarıyla üretime geçmiş bir güneş enerjisi santrali yok. Kamunun elinde de en azından bu tür imkanlar, yani halkla paylaştığı imkanlar yok. Eskişehir'de farklı bir yenilenebilir enerji tesisi var. Eskişehir katı atıkların ayrıştırıldıktan sonra çıkacak metan gazı elektriğe dönüştürecek bir tesis kurdu. Bu tesisin enerjisi, ısı enerjisi aynı zamanda hemen yanı başında kurulan seranın da ısınmasına, dolayısıyla o serada da belediyenin ihtiyaç duyduğu çiçeklerin, fidelerin yetiştirilmesi sağlanıyor ve bu 8 dizel motor gücünde bir jeneratör gücünde bir elektrik üretim kapasitesi demek. Yaklaşık 95 bin hanenin enerji üretimini karşılayabilecek bir altyapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun örnekleri var. Ne yazık ki ama bütün dünyanın gittiği gibi bir enerji kooperatifi, bir enerji demokrasisi tartışması, topluluk enerjisini teşvik eden bir altyapıdan, yasal çerçeveden mahrumuz. Bunun yanına işte bir takım o Stella Artois örneğindeki gibi belki farklı yöntemler geliştirmemiz gerekecek ama hem ekolojik açıdan hem de söylediğimiz gibi demokrasi ve sosyal adalet açısından bunların şehirlerde ortaya çıkması bir zaruret. Dolayısıyla gidip romanların, işte mevsimlik tarım işçilerinin elektriğinin kesilmesine göz yummak, buna seyirci kalmak sadece çare değil. Ne yapalım, bizim elimizde yetki yok demek çare değil. Onların bu yoksulluklarını giderecek, enerjiye erişimlerini sağlayacak modellerin üzerine düşünmek, bunları geliştirmek hepimizin ama özellikle kamu yetkililerinin sorumluluğu. Bu sadece ekolojik değil, dediğim gibi bir sosyal politika, insan hakkı sorunsalı. Yine de bu insan hakkı boyutu, sosyal adalet boyutunu aklımızda tutarak bir yayınla bitirelim. İlk sayısını paylaşmıştım sizde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeniden Akdeniz Bülteni'nin yeni sayısı çıktı. Yine harika bir sayı. Bu sefer ekoloji teması hem işin akademik, politik tartışmalarına hem de somut pratikleri inceleyen tadına doyulmaz bir yayın ortaya çıkmış. Gerçekten de büyükşehir belediyelerinin bu tür yayınlarına alışık değiliz. Genelde bir arkadaşımın deyişiyle belediye başkanlarının Instagram sayfasına dönen bu yayınların tersine Tunç Soyer'i göremiyoruz bile. Ama İzmir'in politikalarına yön veren ekolojik bakış açısı, bir önceki sayıda da hatırlayın İlhan Tekkeli hocamızın komünite yaklaşımını çok fazla boyutla ele alan bir yayındı. Bu da öyle. Açık erişim linkini aşağıda paylaşıyorum. Sizler de faydalanabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Hepinize ilginiz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nde de teşekkürü ihmal etmememiz gerekiyor. Mekanda Adalet Derneği ile bu konuyu konuşurken de epey konuştuk. Hatta Sinan Erensu'nun bu konudaki çalışmalarını ayrı bir program olarak sizlere sunmayı planlıyoruz. Onun da bilgisini bilahare vereceğim sizlere. Nesime Karatek'e her zaman olduğu gibi bu hafta da bu adayla birlikte aldığımız kaydı bir yayına dönüştürecek. Sizler de yorum ve önerilerinizi ya aşağıya yazarak ya da e-mail, Instagram veya Twitter hesabından bana iletebilirsiniz. Kültür Anneliği desteklemek için de biliyorsunuz aşağıda üye olabileceğiniz topluluk linkimiz, yukarıda desteğinizi sunabileceğiniz Patreon bağlantımız emrinize amade. Hepinize iyi haftalar, güneşli günler diliyorum. Hoşça kalın.